Arkadaşlar bu videomuzda Endülüs'te, Müslüman İspanya'da kitaba verilen değer, kütüphaneler, Kurtuba Hilafet Kütüphanesi ve Kurtuba Kitap Pazarı hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Özellikle 9. ve 10. yüzyıllarda Endülüs toplumunda kitaba olan merakın, kitap tutkusunun geldiği noktaya dikkat çekmek istiyoruz. Bu ihtişamın nasıl sona erdiği, nasıl yıkıldığı bilgisi de yer alıyor videomuzda. Dünyanın incisi olarak kabul edilen Endülüs yüksek bir kültür ve medeniyete sahipti. Kültürel zenginlik, kültürel çeşitlilik çok parlaktı. İlim ve teknikte, medeniyette Ortaçağ Avrupa'sının hayal bile edemeyeceği seviyedeydi. Bu yüzden Endülüs uzmanları bilim ve teknikte, medeniyette, kültürel zenginlikte Avrupa'nın Endülüs'e çok şey borçlu olduğunu söylerler. Endülüs'te kitaba duyulan ilginin artmasında ve bunun bir tutku haline gelmesinde kültürel, sosyal ve ekonomik yönden bazı gelişmelerin büyük etkisi olmuştur. Bunlardan birisi Endülüs'te bu dönemde ilim ve edebiyatın canlanmasıdır. Bu canlanma kitaba olan ilgiyi ve talebi artırmıştır. Diğer önemli bir gelişme ise daha çok ekonomik yönden bu canlanmaya tesir etmiş olan pamuk ve ketenden yapılan kağıdın yaygın bir şekilde kullanılmasıdır. Çünkü bu kağıt papyrus veya parşömenden daha ucuzdu. Bu gelişmede edebi faaliyetlerin canlanmasına ve hızlanmasına büyük ölçüde yardım etmiştir. Endülüs'te bu dönemde eğitim görmüş insanların sayısının gittikçe artmaya başlaması, kitaba olan ilginin ve merakın uyanmasına vesile olmuş, bu durum yeni kitapların sayısının artmasını beraberinde getirmiştir. Bu konudaki önemli gelişmelerden birisi de Endülüs'ün Müslüman bölgelerinde yaşayan ve bu medeniyetten ve Arapçadan etkilenen Hristiyan İspanyollardır. Bunlar Arapça kitapları kendi dilleri olan İspanyolcaya ve kendi kitaplarında Arapçaya çevirerek Endülüs'te kitaba olan eğilimin artmasına, ilim ve kültürün gelişmesine katkı vermişlerdir. Bunlar çeviri faaliyetinin yanında Yunanca ve Latinceden başka, Farsça ve İbranice kaynak eserlerden faydalanarak orijinal eserler meydana getirmek için de çalışmışlardır. Halife ve emirlerin de bu işe sahip çıkmaları, hatta bu işin içinde olmaları, bu faaliyetleri her yönden teşvik etmeleri de kitap ve kültürel zenginliğin gelişmesindeki en büyük itici güçlerden birisi olmuştur. Emirler ve halifeler, bilhassa 2. Abdurrahman ve 2. Hakem, kitap biriktirmeye çok meraklıydılar. Halife el-Hakem tam bir kitap aşığıydı. O, bu işten anlayan memurlarını İskenderiye, Dımaşk ve Bağdat gibi devrin kültür merkezlerine gönderirdi. Bu memurlar kitapçı dükkanlarını bir bir dolaşarak araştırmalar yaparlardı. Şayet satın alınacak veya çoğaltılacak yazma kitaplar bulurlarsa bunu Halife el-Hakem için satın alırlardı. Kurtuba'da bulunan ve Kurtuba Hilafet Kütüphanesi olarak şöhret yapan kütüphane, Endülüs'teki kütüphanelerin en önemlisiydi. Bu kütüphanede kaynakların verdiği bilgiye göre toplam tasnif edilen yazma eserlerin sayısı 400 bini buluyordu. Bu kütüphanenin sadece kitap isimlerine göre yapılmış olan kataloğu 44 ciltti. Her bir cildin 20 sayfası sadece nazım eserlerine ayrılmıştı. Ayrıca Kurtuba Hilafet Kütüphanesi şehirdeki 70 kütüphaneden sadece biriydi. Ortaçağ entelektüel tarihi ve kültürü alanında uzman olan ve bu konuda eserler veren Maria Rosa Manuel, aynı dönemde Hristiyan Avrupa'daki en büyük kütüphanenin kitap sayısının yaklaşık olarak 400'ü geçmediğine dikkat çekmektedir. Bu şehrin kitaba olan düşkünlüğünü açıklamak için kitap piyasasında sadece Kur'an nüshaları üzerinde çalışan 70 müstensih bulunduğunu belirten bir rivayetten bahseder.
Müstensih, kitaba bakarak yazma, kopya etme, nüshasını çıkarma ve çoğaltma işini yapan kimsedir. Menokale göre o dönemde İslam gerçek bir aydınlar sınıfıdır. Bu sınıfın imtiyazlı elitlerini de kutsal metinler üzerine çalışanlar, fıkıh tahsili görmüş şer'i hukuk uzmanları ve devlet dairelerinde görev yapan bürokratlar oluşturmaktadır. Kütüphanelerde kelam ilmiyle ilgili çalışmaların yanında din ve dil üzerine olan çalışmalarda önemli bir yer tutuyordu. Kurtuba'nın öne çıkan ilimleri, dil bilgisi, belagat, mantık, aritmetik, geometri, astronomi ve müzik bilgisiydi. Endülüslüler, Yunanca eserlerin tercümesine büyük önem veren Bağdat yönetimiyle düzenli bir münasebet içindeydiler. Bu sayede Latin Batı dünyasının çoktan kaybettiği ve 10. yüzyılda varlığından hala habersiz olduğu hayati öneme sahip gelenekler hakkında kütüphaneler dolusu kitaplara sahip bulunuyorlardı. Kurtuba kütüphaneleri, maddi ve fikri alemin mükemmel kesişim noktasını temsil eden bir özelliğe sahipti. Bu özellik aynı zamanda hem ilmi zenginliğin ve hem de genel anlamda sosyal refahın, toplumun sahip olduğu maddi ve manevi zenginliğin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Kurtuba kütüphanelerinin büyümesi, devletin Akdeniz geneline yayılmış olan ticarete dayalı güçlü ekonomisi sayesinde gerçekleşmekteydi. Endülüs'te kitap koleksiyonu yapmak, yalnızca seçkin sınıfın değil, hemen her halk tabakasından herkesin merakı ve tutkusu haline gelmişti. Kütüphanesindeki boşluğu giderecek olan bir kitap için açık artırma ile yüzlerce dinar vermeye hazır olan kitap meraklıları vardı. Doğuda olduğu gibi Müslüman İspanya'da da kitap toplama tutkusu her sınıf için yaygın bir durumdu. Hatta kadınlar ve köleler bile bu tutkunun ve merakın dışında kalmıyorlardı. Kitap koleksiyonuna sahip olamayan kadınlar vakitlerini Kur'an-ı Kerim'i bakarak yazmaya ayırırlardı. Hatta bazı kadınların hayatlarını kitap toplamaya adadıkları ve bu yüzden evlenmedikleri rivayet edilmektedir. Halife II. Hakem'in içlerinde kadınlarda bulunan memurları kitap ve el yazması eserler bulabilmek için Abbasi, Fatimi ülkelerini ve Bizans İmparatorluğunu gezmişlerdir. Daha önce Halife II. Abdurrahman'ın görevlendirdiği bir memur, Grekçe ve Farsçadan Arapçaya tercüme edilmiş ilmi eserleri toplamak için Doğu'da uzun araştırmalar yapmıştır. Alimler, öğrenciler, maharetli kitap yazıcılar ve kitap satıcıları Batı'nın entelektüel merkezi haline gelen Kurtuba'da toplanırlardı. Caddelerin her iki tarafında sıra sıra kitapçı dükkanları bulunurdu. Kurtuba kitap pazarının şöhreti büyüktü. Bu yüzden İspanya'nın her tarafından satıcı ve alıcılar buraya gelirlerdi. Sergilerde sadece kitap alım satımı yapılırdı. Eyalet ve bölge kütüphaneleri de değerli kitap koleksiyonlarına sahipti. Kurtuba ve diğer şehirlerde çok beğenilen başka özel kütüphaneler de vardı. Mesela bunlardan birisi Kurtuba'da bulunan İbni Futays'ın kütüphanesidir. Değeri saray kütüphanesinin değerine yakındır. Kaynaklar bu kütüphanenin 12. yüzyıl başlarında açık artırma ile 40.000 dinara satılmış olduğu bilgisini verirler. Eyalet merkezlerinde çalışan kütüphaneciler önemli ailelere mensuptular. Saray kütüphanesinin müdürü ise genellikle saray mensuplarından biri olurdu. Halife II. Hakem'in kardeşi Abdülaziz bu görevi üstlenmişti. Diğer kardeşi El-Munzir de eğitim işlerinin idaresinden sorumluydu. Halife II. Hakem, ülkesindeki alimlerin konferanslarına bizzat başkanlık ederdi. Ülkenin en iyi kitap ciltçileri, sanatkarları, tesipçileri saray kitaplığında görevliydiler. Endülüs'teki Müslüman hizipler arasında binli yılların başlarında meydana gelen iç savaşlar ve kargaşa,
Bu zenginliğe, bu ihtişama büyük darbe vurdu. Dünyanın incisi olan Endülüs'ü tarumar etti, yakıp yıktı. Felsefe ve çeşitli ilim dallarına ait birçok kitap, Vezir Hacib el-Mansur'un emriyle yakılarak imha edilmiştir. Hilafetin Berberiler tarafından yıkılışı sırasında kütüphanenin son defa tahrip edilmesi, ilim ve kütüphanecilik açısından tam bir felaket olarak değerlendirilmiştir. Kurtuba'nın düşmesinden sonra medeniyet merkezi eyalet şehirlerine kaymıştır. İşbiliye'de önemli bir saray kütüphanesi ve iyi bir kitap pazarı vardı. Almeriya hakimi olan Züheyr'in veziri Ebu Cafer bin Abbas, 400 bin ciltten fazla kitap bulunan şahsi bir kütüphaneye sahipti. Ayrıca Tuleytula ve Zaragoza'daki kütüphanelerde oldukça meşhurdu. Müslüman İspanya'daki diğer şehirlerde iyi kütüphanelere sahip olma bakımından ismi geçen şehirlerden aşağı değillerdi. Müslüman koleksiyonundan geriye kalan kitaplar 1556-1598 tarihleri arasında tahta oturan 2. Filip'in varisleri tarafından Madrid yakınlarında kurulan Escorial Kütüphanesi'nde muhafaza edilmiştir. Zamanla burası Arap el yazma eserlerin bulunduğu en zengin kütüphanelerden birisi olmuştur. Endülüs Müslümanları zengin kütüphanelere sahip olmanın yanında orijinal eserler de telif etmişlerdir. Çeşitli konularda ciltler dolusu kitaplar, ünlü eserler yazmışlardır. Bu videomuzda dünyanın incisi olarak kabul edilen Endülüs'ün ve Endülüs medeniyetinin kitaba verdiği değerden bahsetmeye çalıştık. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.